Adem ile Havva cennetteyken rahat rahat yaşıyorlardı. Korku bilmiyorlar ve hiçbir güçlük çekmiyorlardı. Ne zaman ki şeytanın tuzağına düştüler, Allah'ın emrini dinlemediler. Allah onları cennetten aldı ve yeryüzüne indirdi. Yeryüzünü otların ve büyük ağaçların kaplamış olduğunu, yırtıcı hayvanların, kaplanların, fillerin, canavarların, daha birçok vahşi hayvanların orada yaşadıklarını gördüler. Bu vahşi hayvanların kendilerini parçalamasından korktular. Yüksek bir mağaraya sığındılar ve orada barınır oldular. Karınları acıkınca vaktiyle cennette yiyip, içtikleri gibi kolay kolay karınlarını doyuracak yiyecekler bulamıyorlardı. Adem ormanlarda, ağaçlar arasında karınlarını doyuracak bir şeyler aramak zorunda kaldı. Adem çalışmaya başladı. Yiyecek toplamak için yoruluyor ve ter döküyordu. Havva da elinden geldiği kadar hayat arkadaşına yardımcı oluyor, onun sıkıntılarını paylaşıyordu. Havva hamile kaldı ve bir çocuk dünyaya getirdi. Adını Kabil koydu. Adem ilk çocuğunun doğmasından çok memnun oldu. Havva yepyeni bir vazifeyle karşılaştı. Artık yavrusuna bakacak ve onun terbiyesiyle meşgul olacak. Bu yüzden eşine yardım edemeyecekti. Adem bütün gün tek başına yiyecek, içecek peşinde koşuyor. Gece olunca da mağaraya dönüyor. Sevinçli sevinçli çocuğu ile oynaşıyordu. Aradan bir sene geçti. Havva yine hamile kaldı. Bir çocuk daha doğurdu. Adını Habil koydu. Adem yine ailesinin yiyecek işleriyle uğraşıyordu. Böylece seneler geçti. Havva hamile kalıyor, yeni yeni çocuklar dünyaya getiriyordu. Adem de adeti artan ailenin iaşesini temin etmek için çalışıyordu. Kabil ile Habil büyüdüler, delikanlı oldular. Artık oyunu terk edip ihtiyaçları artmakta olan ailenin iaşesini tek başına tedarik eden babalarına yardım etmeleri, aileyi yırtıcı hayvanlardan, kaplanlardan korumaları gerekiyordu. Kabil Habil'den daha büyüktü. Fakat Habil ağabeyisinden daha güçlü, kuvvetliydi. İyi kalpli, merhametli, hayvanları sever, onları korur ve gözetirdi. Adem iki oğlu arasında iş taksimi yapmak istedi. Kabil'e ziraat işlerini verdi. Çünkü Kabil katı kalpliydi. Toprakla uğraşmak için iyi kalpli ve merhametli olmaya lüzum yoktu. Habil'e de koyunların, ineklerin bakımını verdi. Çünkü bunlar hisseder, elem duyar, canlılardır. Şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Bir gün yine güneş doğdu. Adem, Kabil ve Habil mağaradan çıktılar. Kabil meyve toplamaya, Habil hayvanları gütmeye, şefkatle onları okşamaya, Adem kuş avlamaya, Havva da çocuklarının temizliği için su taşımaya gitti. Akşam olunca erkekler mağaraya dönüyorlar. Kabil meyve, Habil süt, Adem de avladığı bazı kuşları getiriyordu. Sonra ortaya yemek konuyor ve hep beraber yiyorlardı. Allah'ın Adem'e ve evlatlarına ihsan ettiği meyve ve mahsul çoğaldı. Adem epeyce büyümüş olan iki oğluna,
kendilerine bol bol nimetler veren Allah'a nasıl şükür etmeleri lazım geldiğini öğretmek istedi. Her birinin hayvan beslemeyi, bir ekin ekmeyi bilmeyen, Allah'ın yarattığı herhangi bir mahlukun yiyebilmesi için topladıkları yiyeceklerden bir miktar yanlarını alarak dağın tepesine çıkıp orada bırakmalarını ve böylelikle Allah'a şükür etmelerini, kendilerine verilen nimetlerin hakkını ve zekatını ödemiş olmalarını emretti. Habil pek memnun oldu. Çünkü çok iyi kalpli bir insandı. Ama Kabil kendi kendine söylendi. Güçlükle alın teriyle kazandığım şeyi neden dağın başında bırakacakmışım? Başkasına verecekmişim. Ben kendim faydalanırım daha iyi dedi. Fakat babasına bir şey demedi. Habil koyunlarının yanına gitti. Güzel ve iyi bir kuzu seçti. En çok sevdiği kuzulardan biriydi. Hemen kesti. Çok sevinçliydi. Çünkü kendilerine yiyecek içecek veren Allah'ın rızası için şükür kurbanı veriyordu. Ama Kabil meyve ve mahsullerin arasından en kötülerini seçti. Çünkü kendi kalbi de kötüydü. Cimrinin biriydi. İyisine kıyamıyordu. Kabil kokmuş ve çürük hediyesini Allah'a takdim etti. Hediyesi gibi kalbi de kötüydü. Kabil de yanında olan malın en iyisini ayırdı. Allah'a hediye etti. Çünkü kalbi ve temiz ve pak idi Habil'in. Ertesi gün babaları da beraber dağın başına gittiler. Habil hediyesini bulamadı. Allah'ın hediyesini kabul ettiğini anladı. Memnun oldu ve Allah'a şükretti. Ama Kabil bozuk hediyesini bıraktığı gibi buldu. Çok canı sıkıldı. Kardeşine öfkelendi. Öfkeli öfkeli babasına döndü. Sen ona dua ettin de Allah onun hediyesini kabul etti. Bana dua etmedin dedi. Adem ona. Hayır, Allah onun hediyesini kabul etti. Çünkü o elinde olanın en iyisini verdi. Kalbini de temiz tuttu. Fakat sen yanında olanın en kötüsünü Allah'a hediye ettin. İyi niyetli de değildin. Çünkü Allah iyidir. Hediyenin iyisini kabul eder dedi. Habil oradan ayrıldı. Kabil arkasından öfkeli öfkeli ona bakıyordu. Biraz sonra yerinden kalktı. Hem düşünüyor hem de yürüyordu. Canı çok sıkılmıştı. Çünkü Allah kardeşinin hediyesini kabul etmekle onun daha üstün olduğuna işaret etmişti. Kendisine kızmıyordu. Çünkü kötü kalpliydi. Ben kabahatliyim demiyordu. Kızgınlığı kardeşi Habil'eydi. Şeytan geldi kulağına fısıldadı. Kardeşini öldür, Habil'i öldür dedi. Başını kaldırdı baktı. Kardeşi sakin sakin gidiyordu. İçinin daralmakta olduğunu hissediyordu. Şeytan durmadan fit veriyordu. Habil'i öldür, Habil'i öldür diyordu. Koşarak kardeşine yetişti. Hırçın bir sesle seni öldürmeye kararlıyım dedi. Habil ona hayretle baktı. Niçin beni öldüreceksin dedi. Çünkü babam seni benden fazla seviyor. Allah da seni benden üstün tuttu. Senin hediyeni kabul etti. Benimkini kabul etmedi. Beni öldürmekle sen ne kazanırsın? Beni öldürürsen babam seni hiç sevmez. Allah'ın öfkesi de sana daha fazla artar. Kabil öfkeyle Habil'in boğazına sarıldı ve haykırdı. Senden kurtulmak ve rahat etmek istiyorum. Onun için seni öldürmem lazımdır dedi. Habil kardeşine,
Beni öldürürsen rahat yüzü göremezsin dedi. Gözü dönmüş olan Kabil, seni öldürmedikçe rahat edemeyeceğim dedi. Habil kardeşinden daha da kuvvetli olduğu halde sükunetini bozmadı. Sakin sakin ona, sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan ben seni öldürmek için ellerimi uzatmam. Elimi senin kanına bulaştırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Habil sükunetle oradan uzaklaştı. Kabil başını yere eğmiş ayakta duruyordu. Kardeşine o an öfkesini ve kinini yenemiyordu. Kabil çok üzüntülü olarak mağaraya döndü. Bir köşeye uzandı. Uyumak istedi. Fakat bir türlü uyuyamıyordu. Kalbi daralıyor, olup biten şeyleri düşünüyordu. Şeytan yine geldi. Kulağına fısıldadı. Habil'i öldür ki rahat edesin. Öldür Habil'i, öldür Habil'i. Huzursuzluk içinde kıvranırken şeytanın bu gibi tahriklerine de dinlemeye devam ediyordu. Sabah olup da güneş doğunca mağaradan dışarı çıktı. Kardeşini öldürmeye karar vermişti. Habil koyunların başına gitti. Kalbi rahat, memnun ve sakindi. Kabil de çift sürmek için ayrıldı. Suratını ekşitmişti. Habil'e olan öfkesi içini yiyordu. Kardeşini koyunlar arasında sakin sakin dolaşır görünce öfkesi kabardı. Şeytan yine sokuldu. Öldür, onu öldür ki rahat edesin diye bağırdı. Kabil etrafına bakındı. Orada duran bir kaya parçasını yüklenerek Mecnun gibi kardeşinin yanına koştu. Başına fırlattı. Habil cansız yere yuvarlandı. İlk olarak yeryüzünü insan kanıyla boyadı. Kabil kendine geldi. Kardeşinin kanlar içinde yattığını görünce içinden bir nedamet hissi koptu. Çok kötü bir iş yaptığını anladı. Habil ölümünü icap ettirecek bir iş yapmadığı halde onu öldürmüştü. Kardeşi çok iyi bir insandı. İyilik yapmayı severdi. Ama o kötü bir insandı. Kötü işler düşünür, kötü şeyler yapardı. Kötülüğünü artırdı. Kardeşini çekemedi. Nihayet onu öldürdü. İşte şimdi kardeşini öldürmüştü. Onu öldürmekle ne kazanmıştı? Hiçbir şey kazanmadı. Belki her şeyi kaybetti. Korku ve nedamet hissi duyuyor, elem ve ızdırap ateşi içinde içini yakıyordu bu ateş. Rahatı da, emniyeti de, huzuru da kaybetmişti. Esen rüzgar ona katil, katil der gibi acı acı esiyordu. Ağaçların sallanması ona katil, katil der gibi bir manayı andırıyordu. Ormandaki yırtıcı hayvanlar ona ey katil, ey katil dercesine hırlıyormuş gibi gelirdi. Korku içindeydi, silkindi ayağa kalktı. Ayakları kendisini taşıyamıyordu. Kardeşinin yanına yığıla kaldı. Cesedini dürtmeye ve bağırmaya başladı. Habil, Habil. Lakin Habil'de ses seda yok. Hayat eseri yok. Cansız cisim gibi hareketsiz yatıyordu. Kabil ayağa kalktı. Ölen kardeşinin önünde şaşkın şaşkın durdu. Ne yapacağını bilemiyordu. Habil ölmüştü. Ne kalkabilir ne de yürüyebilirdi.
Şimdi Kabil ne yapacaktı? Kardeşini açıkta, yırtıcı kuşlara hayvanları mı bırakmalıydı? Düşündü. Düşündü, bir şeye karar veremedi. Nihayet kardeşini yüklenip götürmeyi aklına koydu. Habil'in cesedini omuzuna aldı. Endişe içinde yürüyor, cesedi ise ne yapacağını bir türlü bilemiyordu. Yoruluncaya kadar yürümeye devam etti. Kardeşinin cesedini yere koydu. Mahzun mahzun yanına oturdu. Bir taraftan cesede bakıyor, bir taraftan da ne yapacağını düşünüyordu. Kardeşini öldürdüğü için kendine kızıyor. Keşke onu öldürmemiş olsaydım diyordu. Bir müddet dinlendi. Tekrar kardeşini sırtına aldı. Fakat bu yaptığından dolayı da kendine fena halde kızıyordu. Böylece yürümesine devam etti. Yorulunca yine kardeşini yere koydu. Dinlenmeye oturdu. Kardeşini sırtına alıyor, yoruldukça yere koyuyor. Sonra dönüyor, yine yükleniyor. Nereye gittiğini, kardeşini ne yapacağını, ondan nasıl kurtulacağını bir türlü bilemiyordu. Issız ovada şaşkın şaşkın dolaşıyordu. Böylece yoluna devam ederken ölü bir karganın yanında duran canlı bir karga gördü. Dikkat etti. Baktı ki canlı karga gagasıyla ayaklarıyla yeri kazıyor. Büyükçe bir çukur kazdıktan sonra ölü kargayı o çukura çekip koydu. Toprakla üstünü örttü. Kabil karganın bu halini görünce hayret etti. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin ölüsünü örtmekten aciz mi oldum dedi. Kalktı. Yerde bir çukur kazmaya başladı. Daha sonra da kardeşinin ölüsünü o çukurun içine koydu. Üstünü toprakla örttü. Adem çocuklarını aramaya çıkmıştı. Kabil babasının kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce korkmaya başladı. Babasının kendisini affetmeyeceğini biliyordu. Selameti kaçmakta buldu. Babasının önünden kaçıp uzaklaştı. Adem, Kabil'in kaçmakta olduğunu görünce hayret etti. Bir de etrafına baktı, ne görsün. Yerde Habil'in kanını gördü. Yüreği cız dedi. Kalbi burkuldu. Kabil'in Habil'i öldürdüğünü anladı, çok üzüldü. Gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaya başladı. Ağlayarak Kabil'in arkasına düştü. Bağırıyordu. Kabil, kardeşine ne yaptın? Kabil bütün dünyanın kendisine bağırıyor olduğunu zannetti. Kabil, kardeşine ne yaptın? Adem durmadan Kabil'in arkasından koşuyordu. Kabil bir uçurumun kenarına vardı. Titriyor ve çok korkuyordu. Adem feryat ediyordu. Kabil, rahat yüzü görme. Kendi önüne felaket kapıları açtın. Git huzur ve sükundan ebediyen mahrum ol. Gördüğün hiçbir canlı mahlukattan emin olma.